Esad sonrası Emevi Camii ne halde ve Suriye Alevileri yeni hükümet hakkında ne düşünüyor? Bugün Suriye'nin başkenti Şam'dayım. Güne Şam'ın sokak lezzetleriyle başlayıp dünyanın en ilginç camilerinden biri olan Emevi Camii'ne gidiyoruz. Çünkü burada hem Hazreti Yahya'nın kabri hem de Hazreti İsa'nın kıyamete yakın ineceğine inanan İsa minaresi var. Derken Mali beni terk ediyor ve Suriye'de tek başıma kalıyorum. Tek kalınca yaptığım ilk iş meşhur Şam hamamlarını denemek oluyor. Gecelik 10 dolara kaldığım hostelime dönünce de Suriye Alevileriyle tanışıp onlara eski Şam'ı, yeni hükümeti ve Suriye'de Alevi olmanın nasıl olduğunu soruyorum. Ardından sokakta bulduğum baklavacılarda Şam'ın ucuz ve pahalı baklavalarını karşılaştırıp günü de naranjda kapatıyorum. İşte karşınızda tamamen spontan bir Şam vlogu. Bakın burası hostel odamız. Şurada benim yatağım. Bu hostelde Çinli hostelinde, Çinli ajan hosteline bak. Patronları yok, neden biliyor musun? Buranın bir sahibi yok. Çinliler komünist. Burada hepsinin zaten. Özel odalar da varmış burada. Şu arada var, yukarıda var. Ama ben 10 dolar diye şeyde kalıyorum. Zaten 2 kişi kalıyor, 3 kişi kalıyoruz toplam. Mali'de gitti, 2'ye düştük. Şimdi bu savaş olan veya savaştan çıkmış ülkelerde bir turizm sürümü olmadığı için konaklama daha pahalı oluyor bir tık. Neyse şimdi çıkıp bir Emevi Camii'ne gidelim. Ben burada takılacağım bu arada. Emevi Camii'nin girişinde. Hep buradayım. Sana bir şey olursa yetkililere diyeceğim ki Emevi Camii'nin güney kapısının orada bir kafe var, oradadır. Oğlum çok büyük ya. Şu duvarlara bak. Kiliseden dönmeymiş diyorlar. Tabii. Tabii. Zaten olayı o. Burada hep böyle hediyelik kişiler var. Esnaf var. Daha açmamışlar. Açarlar. Bakın Emevi Camii'nin burası pazar çıkışı. Hep şunlar Roma kalıntıları. Hala duruyor, iyi duruyor hatta. Abi girmek için saat varmış ya Emevi Camii'ne. Cami açılana kadar biz de çarşıdaki o meşhur Baktaş dondurmaya gittik. Ulan harbi sağlam bir şey benziyor ha. Selam. Bayağı dövüyorlar, tokmakları da var. Şükran. Oğlum bayağı iyiymiş lan. Şuna bakın. Kaymaklı. Kaymaklı, fıstıklı dondurma. Şu üstteki kaymak. Bu alttaki dondurma. Fotoğraf çek. Çok iyi duruyor. İyi mi? 5 tane yerim. Bir tane daha ye bakayım. Sağlam bir kaşık al. Bayağı iyi. Yediğimin iyi ilk şey. Yurt dışına çıktığımdan beri. Bir ama uzuyor baksana bu dondurma. Bu Maraş usulü yapılıyor. Dövdürme usulü. Ama Maraş çok sert oluyor. Bu yumuşak. Erimiş. 1, 2, 3, 4. Kaymak dondurma olayı. Öf. Çok iyi. Kaç para verdik yani buna? 2 dolar kişi başı. 100 lira. Sıkıntı çektikleri için bütün açıklamaları yazmışlar. Bu para. Ha bu yeni Suriye lirası. He Mali. Yeni Suriye parası çıktı aslında ama. Herhalde piyasada yok şu anda bak. Sıfır atmışlar. Yapay zeka ile yapmışlar diyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ondan girebiliyor muymuş yaparsak ya? Oğlum ChatGPT'ye ben girebiliyorum şu anda Mali. Ha. Konuşabiliyorum. Niye? Sadece bizim otelde kullanılmıyor. Çin'in olduğu için anlamıyorsun hala Mali. Ha. Büyük sıkıntı, büyük. Umarım geri dönebilirim. O diğer kızdan da haber yok bu arada. Story atmıyor bir gündür. Ayşe Kocalar. Onu yediler galiba. Ben öyle düşünüyorum. هل أنت مستعدي؟ هل أنت مستعدي؟ Ha buraya gideceğim. ناشف ناشفة نعم واحد منهم Rahip. Tamam. بس Dedim bir tanesi yoğursuz. Burası Sadık Usta. Eşek herif, ona da bak, ben Sadik diyorum, tamam mı? Ha. Şey dedi. Sadik. Şimdi burası Levant Arapçasıymış. Aynen. Levant Arapçası Herhalde farklıymış. o yüzden. Esnafın, çevredeki insanların, yerel halkın en çok gelmeyi sevdiği yer buraymış. Güzel yani. Burayı deneyeceğiz. Mali çok iyi kokuyor. Yani şu an ağzım sulandı. Sen soslu istedin ama geldi sosu. Bakın şöyle üstüne bir de tavuk koymuşlar. Bizim Aksaray'da yediğimiz dürüm. Tek bir fark var, kızartmamışlar çok fazla. Bence farklı kullandılar ama bu Aksaray'dakiler güzel. Only Black Sea Fish Doctor. Gramla bir şey ölçme alışkanlığı yok herhalde. Evet. Ekmeğe dolduruyorlar işte abi. Belirli bir saatten sonra açılıyor Emevi Camii. Saat şu an 10.55. Bakalım kamerayla alacaklar mı? Türkiye'den geldik dedik Türkiye şeydi. dediğin anda geç. Geç, Sen direkt geç. Geç abi. Oğlum bu arada Mali neden parlıyor bu kadar? İnanılmaz bir yerdeyiz. Oturuyorum kendi. Acayip bir yer ya. Şu kapıdan girdik. Orada bir güvenlik var ufak bir. De çok da şey değil. Oğlum şu işlemelere bakın ya. Bakın gördüğünüz yer Emevi Camii'nin iç kısmı. Şöyle tavanı.
Burası bizim bildiğimiz camilerden biraz farklı bir yapıya sahip mimari. Bunun sebebi de fetihten sonra kalan Romalı mimarların burayı yapmış olması. Onlara yaptırmışlar. Onların kültürüne bir İslam eseri yarattırmışlar. Bu halıları da Gaziantep Belediyesi yaptırmış diye biliyorum. Emevi Camii'nin en büyük özelliklerinden birisi bu gördüğünüz yapı aslında. Hazreti Yahya'nın mabedi diye geçiyor. Şu an bulunduğumuz alan 3000 yıllık dini bir bölge. Bu mabet burada olduğu için hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar aynı anda dua edebiliyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer yani. Aramiler döneminde pagan tapınağı yapılmış buraya. Onların fırtına tanrısı Hedat için. Daha sonra Romalılar burayı Jüpiter tapınağı yaptırmış. Ardından Bizans döneminde vaftizci Yahya, içeride zaten kabri var, ona adanmış bir alan olarak kullanılmış. En sonunda 8. yüzyılda Emevi halifesi 1. Velid burayı camiye çevirerek İslam'ın ilk anıtsal büyük yapısını kazandırmış oluyor İslam dinine. Burayı da zamanın Romalı, Bizanslı iyi mimarlarına yaptırıyor. O yüzden bizim bildiğimiz cami şeyi yok, şekli yok. Hep böyle bir Roma-Bizans havası var. Şu gördüğünüz şeyler altın varaklarla, camlarla yapılmış cennet tasvirleriymiş. İçinde insan figürü falan yok, hayvan da yok. Sadece dereler mereler şekli. Yok bir şey yok bende ondan. Nasıl yok? Yok bende ya. Şu gördüğün şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bak ilk başta dörtgen bir yapıda yapılmış. Bu Bizans yapısı, tamam mı? Okey. Gelişen İslam mimarisiyle beraber en uç noktasına bak. Şurası sekizgen bir yapıya ulaşıyor. Ha. Sonradan yapılıyor bunlar, ekleniyor. Anladım. Gördüm. Ve İsa buraya inecek denen tek yer burası. Başka bir yer yokmuş. Ha, yani o olay Burada olacak, bura olacak diyorlar. Yani Ha, çok iyi lan. şu gördüğün şey bir güneş saatiymiş. Güneş saati. Etraf bak açık buranın. Namaz saatini anlıyorlarmış. Anlayalım biz de. Anla bakayım. Oyunu gölgesine böyle bir tanjantını mı alacağız? Ne yapacağız? Vallahi hani çok o kadar da karışık olduğunu zannetmiyorum ya. Bak şu gölgesi işte. Saat kaç bence biliyor musun? Şu tam çizgi olunca 12 oluyor muhtemelen. Şu anda da 11.30. Saat kaç şu an? 11.51. Abi tam tutmadı. Tam tutmadı. Bence öyle değil abi. Bak şu ne? Şu asıl şu ne? Ne o abi? Su deposuna benziyor. Ya su deposu falan değil. Ne? Vakfın hazinesi. Zamanında işte fakirlere, fukaralara burada para toplanınca buraya saklanıyormuş. Bu hazine kasası yani. Gördüğün yer. Merdiveni yok. Şimdi şu çok güvenlikli olduğu için merdiveni yok. Bak şu minare mesela sekizgen yapıda, herhalde sonradan yapılmış. Bak bu da öyle aynı şekilde. Asıl gideceğimiz yer caminin dış duvarına Esat yönetimi zamanında Hafız Esat'ın adı kazınmış. Rejim düşünce de gidip halk onu kırmış. Şimdi onu bulmaya gideceğiz. Bak şuraya Hafız Esat ismini yazdırmış. Orada zaten kalıntıları duruyor. Bayağı da hani camiyi kendi yaptırmış gibi bayağı kamufle etmiş yani oraya. Belli olmuyor yani o ismi sildirilmeden önce. Bakın şu alt kısma yazdırmış. Ne zaman siliyorlar bunu? Nasıl siliyorlar? Bunu 2024'ün sonunda siliyorlar rejim düşünce. Rejim gücü azalınca. Buraya merdiven dayayıp çekişle kırıyorlar işte. Ben gidiyorum arkadaşlar. Mali beni terk ediyor. Hadi hayırlısı. Tek başıma ne yapacağım? Ne yapacağım sence? Gerçekten hayatta kalacak. Bundan sonrası hayatta kalma macerasıdır benim. Yok. Ben o hostelde Ona göre kaldıysam, o tuvalette, o banyoda 6 ay askerlik yaparım bence. Geldi. Allah'a emanet Veli. Ah. Arkadaşlar tek başımayım. Bir yalnızlık çöktü mü üstüme? Hayır. Daha özgürüm artık. Ne istersem onu yapacağım. Miley'in GG şeylerine katlanmayacağım. Tek gezmek daha iyi. Bazen ama. Suriye'de hamama geldim ve gerçekten bizimkinde ben bir kere gittim. Çok yeni yapılmış bir yerdi. Tarihi bir yere gitmedim. Ama bayağı iyi. Gerçekten iyi. Beni bir yıkanmam için bıraktılar. 0 lif verdiler, böyle doğal bir lif. Zeytinyağlı sabun verdiler. Ben bir yıkandım, sonra keseci geldi. 3 haftadır falan ben keselenmiyorum çünkü yurt dışındayım. Geziyorum ve yani inanılmaz şeyler çıktı. Aklım çıktı gerçekten. Beni böyle sarıp sarmalılar. Şöyle bakın bir. Ya iyi sarıp sarmadılar. Bunun üstüne de su getiriyorlar, çay getiriyorlar, bir de nargile. Şimdi nargile ekstra 2,5-3 dolar. Bu yıkama olayı 7 dolar. Toplam 10 dolar. Bura şey yeri, keyif yapma yeri. Bayağı iyi hizmet. Arkadaşlar rengim açıldı mı? Baksanıza bir. Hamam deneyimine değer bence. Gelin buralara. Şurada bir sabuncu vardı. Sabun alalım mı ya? Sabun lazım sanki. English. Olive oil. Olive oil. So, Yeah, this is Alipa soap. Alipa soap. Alipa soap. Olive oil and Laura. Laura. What's Laura? This is Laura. Böyle bir şey bu. This is Laura.
İzliyorlar. Can I smell it? Yeah, it's very very good for hair. Hair for it. Yeah, it's strong. Oo güzel kokuyor bu. Ne olduğunu Very, very anlamadım good. ama. How much is this and this? This one piece is 25. This Okay. 50. 50. Yeah. Okay. This for face for body. It's mask. Mask. Ha mask. Oo. It's very very Okay. good. How for- much is it? Mask kokuyor Same bu. same price. Same price. Yeah. This one and Yeah. this one. Ama şu misk kokulu olan çok güzelmiş ya. Bunu deneyin. Ya fiyatlardan haberim yok. Pahalı mı ucuz mu bilmiyorum. Hoşuna koyacak şimdi. Jasmine. Aa, Yasemin Jasmine. kokuyor. Oğlum güzel şeyler yapıyorlar ha. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ونص تمام. أهلا وسهلا. Eller ve sayfa. Ya çok araştırmak istemiyorum neresi iyi. Şunlara 7,5 verdim. Bence o misk kokulu güzeldir. O pahalı olan kaç oluyor? 4 dolar falan galiba. Bakın burada matte çayı içiyorlardı. Zaten şu pipeti görüp duruyordum. Anlam veremiyordum. Bu Güney Amerika şeyi. Bunlarda da var. Bana bir tane ikram edecekler. Şöyle bir şey. Ben bunu bilmiyordum yani burada olduğunu. Arkadaşlar buradakiler de Alevi çıktı. Bana sordular Alevileri biliyor musun Türkiye'deki diye. Dedim ki hani ben Alevi'nin hasıyım, adım Veli dedim. Şimdi biraz daha soru soralım, hadi bakalım. Şam'da çok Alevi var mı? Mesela Esad'dan sonra neler değişti? Esad'ı ne kadar seviyordunuz? Bu yeni gelen Ahmet El-Şera hakkında neler düşünüyorsunuz? نحن لم نكن نحبه لأننا عانينا كثيرا بسببه خصيصا الطائفة العلوية كانت فقيرة جدا لكن يوجد القليل منهم من كان بمراتب عليا في الدولة وكانوا مستفيدين منه كانوا يظهرون محبتهم له ولكن هذا فقط كان من أجل المال كنا مضطهدين جدا خصوصي العائلات الفقيرة أو الأرياف تخاف الفتيات من الذهاب إلى مناطقهم ويخاف الشباب من أن يتطوعوا في الجيش. Vay be. Ben böyle olduğunu çok bilmiyordum. Peki bu yeni Ahmet El-Şera dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Alevi katliamı yapıldığı haberleri yapılıyor Türkiye'de. Bu ne kadar doğru? Bilgileriniz var mı? أجل من الطبيعي أن تحدث بعض المشاكل خصوصي بعد هذه الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد ولكن نحن نتمنى أن تتطور الأمور عندما تتوفر فرص العمل وعندما تكون أمور الدراسة والمعيشة أسهل على الناس سوف ينشغلون عن القتل أو الكلام السيء أو الطائفية بشكل عام. Umarım dediğiniz gibi olur. Halkın böyle bütünleşmesi çok güzel bir şey aslında. Bu yeni yönetimde umarım hayırlı uğurlu olur size. إن شاء الله إن شاء الله. İnşallah, inşallah. شكرا. Teşekkür ederim. Evet. ولكن البعض منا أتى إلى الشام للتعلم في الجامعات السورية وتخرجنا منها ولكن بعد التحرير الذي حصل في سوريا ذهبت النسبة الأكبر من العلويون إلى جميع أنحاء العالم سافرت النسبة الأكبر منهم وبقي أتمنى من العلويين المنتشرون في جميع أنحاء العالم أن يكونوا يدا واحدة وأن نساند بعضنا البعض. Çok bilgim yoktu Suriye Alevileriyle ilgili. Hatta bu Beşar Esad Alevi dendiği zaman ben tam anlamıyordum işte bu Aleviler iyi durumda mı kötü mü, garip bir algı vardı. لأن جميعنا الحال من بعضها في كل البلدان المناطق التي يوجد بها العلويون جميعنا لدينا بعض المشاكل في الدولة التي نسكن بها لكن يجب علينا أن نكون يد واحدة كوننا نتبع نفس العادات ونفس التقاليد ونؤمن بذات الشيء. Şükran cezire. عفوا. Valla uzun ve çok güzel bir sohbet oldu bence. Bakalım ne kadar koyabileceğim. Bayağı yarım saat 40 dakika sohbet etmişiz. Bakın baklava yemeye giderken böyle bir cadde buldum. Şam'ın doğusuna doğru giden bir cadde. Burada sonunda fıstıklı baklavalar buldum. Bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü fıstıklı baklava var. Bunlar da şöbiyet herhalde. Şöyle. Bakalım bunlardan bir tatmaya başlayalım bence. Yani sözde en iyisine gitmeden bir çevreden anlayalım ne var ne yok. La Arabi. I want to taste. قطعة One, yeah. واحدة Vahde. Yes. Yes. 7500. Şu tabak yaklaşık kaç tuttu biliyor musun? 1 dolar tutmadı. 1 dolar tutmadı şurası. Gerçekten çok iyi. Şöyle bir tabak aldım. Hepsinden var. Bir deneyelim. Çarşıda bayağı lokal bir yer. Bu kadayıflı olandı. Yağ olmadığı için ben çok beğenmiyorum bunları. Ama kendince iyiler bence. Şimdi alıştım bunların tatlarına. O yüzden gevrekliğe bakmaya çalışıyorum ve gayet ideal bence. Çok fıstık tadı gelmiyor, yalan yok. Fıstıklar o kadar iyi değil bence. Bizim baklava gerçekten çok güzel bir şey. Özellikle o sade yağ tadı olayı değiştiriyor.
Bunlarınki biraz mideme dokunuyor, yalan yok. Şeker, şurup biraz ağır geliyor bana. Bakalım yağ ile yapan bir yer bulabilecek miyiz? Caddede böyle değişik mekanlar var. Kasap mesela burası. Tam bir çarşı. Halk çarşısı burası galiba. Fiyatlar çünkü bayağı uygun. Bakın gevrekçiler bunlar. Gevrekçiler. Kasaplar biraz fazla açık duruyor bence. Bakın yerde sakatatlar var. Sabuncular. Ulan keşke buradan alsaydım. Kesin kazıklandım. Bir sorayım. How much is it? Price. One. هيك يعني 20. 20. Çok da kazıklanmamışım. 2 paraymış. Ben 2,5 verdim. Okey yani. Yine sakatatlar. Yani ben zaten sakatat sevmiyorum. Biraz seviyorum. İyisini yerim de bunları hiç yemem. Oo, ne kadar çok zeytin var bakın. Oo, turşucuya bakın lan. Ne güzel dizmiş, rengarenk. Kızlar burayı önerdi. Burası çok iyidir dedi. Ama baklavaları var mı ki ya? Selam. La Arabi. I am coming from Türkiye. Ha, merhaba, merhaba. Merhabalar. Ya hostelimdekiler bana burayı önerdi baklava yemem için de. Ha, hangisinden istiyorsunuz? Siz iyisini bana söyleyin, ben böyle birer tane tadını alayım. Bir de şey soracaktım. Sor abi. Suriye'deki baklavada yağ oluyor mu? Baklava, yani البقلاوة اللي بسوريا فيها زيت. زيت لا Yok abi yağ yok. Yağ yok değil mi burada? yağ Farkı o Türk baklavasıyla. Sizde yağ var değil mi? Sade yağ oluyor, evet. Yok oradaki şey Antep'teki baklava aynısı değil işte. Sizde yağ var değil mi? Bizde fırına koymadan sade yağ sürüyorlar. Biliyorum. Böyle kızararak pişiyor aslında. Burada daha çok kurutarak diye biliyorum. Aynen. Kuruyor fırında. Ben Ankara'da okudum da oradaki baklava çok iyi. Burada başka önerebileceğiniz bir yer var mı? Bana bir yer daha söyler şu tarafta. Ben bilmiyorum diyor. Ha, siz çalışmıyor musunuz? Yok burada çalışmıyorum. Ha. Ben bir şey ya. Denk geldik. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Beğendiniz mi? Şam çok güzel ya. Hani ailem gitme deyip durdu ama ben dedim hani bir şey yok Şam'da. Şam güzel duruyor yani, temiz. Daha iyi oldu. Peki önceden nasıldı Çok kötü ya. Kaset döneminde? aynen döneminde çok kötüydü. Şimdi Yeniden buraya geldik. Aslında ben Şamlıyım ama burayı hiç bilmiyorum. Öyle mi? Çünkü Neden? 10 yıl 10 yıl. öncesinde burada yaşamadım yani. Benim evim aslında burada. Ben göçeydim. Siz göç edenlerdensiniz. Aynen, aynen. Türkiye'ye göç ettiniz, Öyle, öyle. değil mi? Yok Türkiye değil, Suriye'nin kuzeyi. Suriye'nin kuzeyine gittiniz. Ha İdlib biliyorsunuz. İdlib'e, evet. Ama Türkiye'de okudunuz değil mi? Evet, ortopedi okudum Ankara. Ve şimdi devlet oturdu mu, nasıl? Devlet siz gördüğünüz gibi Güzel duruyor şu an. Yavaş yavaş oturuyor. Aynen. Ama Siz- eskisinden daha iyi. Eskisinden daha iyi. Temelli mi buraya geldiniz peki? Evet. Şam'a. Hepimiz burada. Hepimiz- Evimize siz- geldik. Türkçeyi okulu da öğrendiniz değil mi? Ama konuşmadık. Yok. Şöyle oldu. Türkiye'ye gitmeden önce bir kurs yaptım. Yunus Emre Enstitüsü'nde okudum. Ondan sonra üniversitenin tarafından Ankara'ya gönderildi. Anladım. Ankara'da okudum. Vakıf sizi gönderdi. Yok. Burs olarak oraya Burs olarak gittiniz. Yunus Emre Vakfı. Aynen. Tamamdır. Orada ortopedi okudum. Gata'da. Gata'da biliyor musun? Biliyorum Gata'yı. Ben İstanbul'da yaşıyorum, diş hekimliği okuyorum. Ha anladım. Hoş geldiniz. Gata'da ortopedi okudunuz. Ha aynen. Şam'da ne iş yapıyorsunuz? Şimdi kurumada çalışıyorum. Kuruma. Kurum devlette mi? Nasıl? Aynen devlet. Devlet memurusunuz. Aynen. Şimdi yeni devlet memurluğu nasıl atandı? Nasıl sınav mı yaptılar? Nasıl aldılar? Sertifikan varsa, diploma falan. Diploma varsa. Üniversite mezun olanlardan devlet tarafından memur oluyorlar. Peki şu anda Şam'da Türkler seviliyor mu? Nasıl bir durum var? Çok seviliyor ya. Şimdi buraya biraz daha fazla para verdim. Ne verdim? Oranın 2 katını, 1,5 verdim. Burada yağ kullanılmıyormuş baklavada, yağ yokmuş. Hatta beyefendi şey dedi, Türkiye'deki daha iyi zaten de. Deneyelim abi sonuç olarak. Anası bu. Ya bunda yağ olmalı ya. Bence bu yağlı bir şey. Gevrekliğinden anlarsınız bence. Güzel tadı. Bir de şöyle küçük bir şey var. Fıstık kokuyor ilk kez. Fıstık kokusu alıyorum. Tamam. Bu gerçekten iyi baklava. Muhtemelen bu balla yapılmış. Şu katmanlardan görüyorsunuz bence şu an iyi. Bu şöbiyet de iyi, kaymak yok. Sadece baklava. Ama daha dolu fıstıklı. Buranın da fıstığı iyiyse yani iyi olur. Ben buradan Türkiye'ye götürürüm. O kadar iyi. Buraya gelin. Adını şuraya koydum. Bakın şehir ve ana yollar pek aydınlık değil yani. Şam'ın biraz dışına çıktım. Merkezin, Eskişehir'in, turistik bölgenin daha doğrusu. Hemen sokaklar kararmaya başladı. Bilmiyorum daha bu sorunları çözemediler mi? Çünkü lambalar var ama ışık yok. Özellikle ara sokaklar zifiri karanlık. Hatta şuraya bakın. Bak. Hani araba gelmese
Kapkaranlık. Burası Naranj restoran. Narenci demek. Narenci ağaçları var önünde. Bayağı da kalabalık, güzel. Naranj restorana yeniden geldik. Bugün daha hesaplı, belki daha çeşitli bir söyleme yapmaya çalışacağım menüden. Burada diğer taraftan açılıyor tersten. Humus söyledim. Mercimek çorbası söyledim. Lahmacuna benzeyen bir şey söyledim. Bir de içli köfte söyledim. Ortaya şöyle bir şey getiriyorlar. Şu salça, bu da zahterli bir şey. Hoppala, şükran. Kezine. Yanına da kızarmış şeyler getirdiler. Ekmeğimsi şeyler. Bununla bayağı bir doyarım. Ama diğer ekmekten gelse daha iyi olur. Fırında bayağı iyi bir balon ekmek yapıyorlar. Yani onu daha çok seviyorum. Şimdi güzel kokuyor. Biraz sıvı, kıvamsız. Pek sevmem. Fasulyenin mercimek çorbası çok iyi. Full tereyağı. %60 falan. O hoşuma gidiyor. Hiç içmediğim bir mercimek çorbası bu. Evet. Şükran. Ya dün naranj humus yemiştik. Şu gerçek humusun güzelliğine bakın. Bol bol tayin kokuyor. Şu da ızgara içi köftem. Bayağı iyi. Valla renginden öyle gözükmüyor ama tat olarak iyi kavrulmuş bir susam var sanki. Ondan bir tayin yapılmış. Çok iyi lan. Çok iyi kokuyor. Çok güzel bir yağ kokuyor. Şuna bakın. Mali pişman olacaksın bunu yemediğine. Dedi ki bu baharatlı mı olsun dedi, normal şey mi olsun dedi. Sade mi olsun dedi. Ben de dedim ki traditional olsun. Bakın. Bu içli köfte. Biz Fatih'te bir restoranda yemiştik bunu. Vedat Milor'un önerdiği. O demişti ki Şam'daki kadar iyi. Ama orada hiç beğenmemiştik. Demiş ki hani bu ne? Tahminimce nar ekşisi o kadar iyi değildi. Bunun hem içinde bir ekşilik var, hafif tatlılık var. Yani nar ekşisinden. Hem de dışına atmışlar. O yüzden bu çok iyi. Lübnan videosunda söylemiştim, ben Akdeniz humusunu daha çok seviyorum. Daha limonlu olan. Lan yer fıstığı tadı geliyor ya, çok garip. Neyse şunu yiyelim artık. Bakın suyu içinde. Acayip iyi. Bu şeye benziyor. Bakırköy'de Karadeniz pide var. Orada güveç var. Bu o güvecin evrimleşmiş hali gibi bir şey. Ama bu da et ekmek olduğu için lahbin ajin oluyor yani. Bugün de karnım böyle doydu. Bakalım hesap kaç dolar tutacak. Bakın getirdiler yine ama yemeyeceğim. Çünkü bayağı tokum. De gerek yok yani. Müthiş lezzetli değil şunlar. Bir yerle anlaşmışlar, geliyor gidiyor. Ya bunlar tam ne yapıyor anlamadım ama yediklerim doğru. Şu sonda meyveleri yazmışlar. Sonra da indirimde silmişler. Total olarak 23.52 20 dolar ediyor. Bakın bu naranjın tam karşısı bir katedralmiş. Marimit Katedrali. Burada da bir minare var aynı şekilde. Bunlar Roma zamanından kalma. Sütunlar, kapılar. Şu cadde için muhtemelen. Bu cadde de güzel bir cadde aslında. Benim hostelime gidiyor. Ya Suriye'de en şanslı olduğum şey hostelim galiba. Çünkü ulaşımı çok kolay. İçerideki insanlar iyi. Anlaşabiliyorum. Valla konumunu koyarım da inşallah bulabilirsiniz giderseniz. Biraz karışık. Hani bura mı lan acaba dediğiniz yer orasıdır. Evet orasıdır. Valla hosteli gece bulmak daha kolay. Çünkü karşısında bir Çin restoranı var. Burası Çinli hosteli işte.